Güzelce tenceremi duruluyorum. Evet sevgili seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için bugün güzel şöyle bir sebze graten hazırlayacağım. Tamamen sağlıklı sebzelerden oluşuyor. Ispanakların güzelliğine bakın, subhanallah. Rabbim ne güzel yaratmış. Güzel ıspanak, içinde havuç, kırmızı biber, taze soğan, patates, peyniri, sütü. Hem lezzetli hem sağlıklı hem de kolay sevgili seyircilerim. Et yemeklerinizde, çay saatlerinizde güzel şöyle gelsin sofraya. Güzel lezzet için burada bir demet ıspanağımız var. 2 havuç, 3 patates, 1 kırmızı biber, 3 tane yeşil soğan var. Sevgili seyircilerim, bir tane de kuru soğan var içerisinde. 3 çorba kaşığı tepeleme un, 2,5 su bardağı süt, burada 150 gram kaşar peyniri, tuz, karabiber, pul biber, sevdiğiniz baharatları verin içine. Acı seviyorsanız acı da atabilirsiniz. Evet efendim, şimdi önce burada soğanı, patatesi, hepsini, havuçları soyuyorum, hazır hale getiriyorum. Doğruyor, rendeliyor ve ocakta buluşturuyoruz. Sebze gratenimiz için havuç, patates soyuldu. Tüm hazırlıklar tamam. Şimdi önce kuru soğanı doğrayacağım. Bir tane burada orta boy kuru soğan doğruyorum kıymetli seyircilerim. Soğan, havuç, kırmızı biber, güzel patates, bol ıspanak. Allah ne verdiyse, eldeki ve evdeki imkanlarınız neye müsaitse. Diyelim ki kırmızı biber yok, Oktay Usta olsaydı bunu yapacaktım diye düşünmeyin. Ne varsa, Mevla ne vermişse onunla siz tariflerimizi yapmaya çalışın kıymetli seyircilerim. Varsa hepsini koyun, yoksa problem yok. Şimdi bir tane soğanı doğruyorum. Ocağımızın ateşini şimdi yakacağım. Tüm sebzeler doğranacak. Patatesler de nasıl doğranacak onu da görelim hemen. Patatesi önce ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle uzunlamasına kesiyor. Kestikten sonra uzunlamasına ikiye kesiyorum. Sonra da küçük küçük doğruyorum. Minik minik doğruyoruz ki, çünkü sadece soteleme ile piştikten sonra fırın yolculuğu olacak. Orada un, süt ile, sosuyla birleşecek kıymetli seyircilerim. Evet sevgili seyircilerim, soğan, patates, havuç hazırlandı. Şimdi buradaki büyük tavamızın içine zeytinyağı veriyorum. Zeytinyağı olur, çiçek yağı olur. Allah ne verdiyse, eldeki ve evdeki imkanlarınız hangisine müsaitse onu koyabilirsiniz. Öncelikle tavanın içine soğan alıyorum. Bir cos sesi istiyorum ondan. Canım benim, çok güzel cosladı. Hemen soğanlar şöyle bir çevrilecek. Soğanların üzerine sırasıyla havuç, patates, kırmızı biberleri de hemen doğrayacağım. Şöyle sadece bir 30 saniye kadar bir çevirelim. Böyle soğanın yağla buluştuğu zaman güzel bir kokusu gelir ya. Onu alalım diye. Canım, güzel kokuyu verir misin rica etsem? Verdi. Buraya hemen şimdi patatesler geliyor. İncecik doğranmış 3 patates. Gayet de bereketli oluyor. Güzel, hem misafir ağırlamada da güzel olur. Kıymetli seyircilerim. Şimdi göreceğiz ne kadar çıktı. Bir demet ıspanak aldım şöyle. Çok tazeydi. Hoşuma gitti. Sağlıklı, lezzetli tarifler paylaşayım istiyorum sizler için kıymetli seyircilerim. Evet. Şimdi soğan, patates çevrilirken buraya havuçlarını ekliyor ve kırmızı biberleri doğruyorum. Patates, soğan, biber, havuç birlikte kavruluyorlar. Bakın şu anda patatesler gayet güzel. Buraya taze soğanını veriyorum. %50 pişmesi yeterli. Devamında da fırında pişecek çünkü. Ondan dolayı kıymetli seyircilerim. Taze soğanı da veriyorum. Şimdi son olarak ıspanaklar kaldı. Ispanaklarda da metodu şimdi paylaşacağım sizlerle. Ispanağın yapraklarıyla saplar bölümü farklı pişer. Ondan dolayı güzel, lezzetli ve böyle pırıl pırıl rengi olan bir tarif istiyorsak buradaki sıralamalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sıralamada ne yapıyoruz? Ispanaklar gayet güzel, bakın köklü, güzelce yıkadım pırıpı. Şuradaki sert bölümü şöyle bir çıtlatın. Çıtlattıktan sonra buradaki ıspanağın saplar bölümünü öncelikle doğruyoruz. Yaprakları sonraki bölüme ayırıyoruz. En son ıspanağın yapraklarını vereceğiz. Saplarını öncelikle doğruyorum. Sonra oradaki tavadaki kavrulan sebzelerin üzerine alacağım. Hem lezzetli hem sağlıklı güzel bir tarif paylaşıyorum sizlerle. Şimdi
Bu ıspanağı da şöyle doğruyorum. Doğrarken hemen hatırıma geldi. Almanya'dan benim küçük bir seyircim Salih. Salih Oktay ustasını çok seviyormuş canım benim. Gözlerinden öpüyorum Salih'im seni. Annesine haber vermiş. Anneciğim Oktay Usta'nın yeni videosu yayınlandı biliyor musun? Hemen seyredelim diyormuş. Canım benim. Allah bağışlasın. Evet Salih'i öpüyorum. Ailesine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hangi ülkeden izliyorsanız, şehirden yazarsanız çok mutlu olurum. Kıymetli seyircilerim, sizler kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Evet, renklilik gayet güzel. Şimdi bu renkliliğe bir destek ister misiniz? Bir de havucu verelim. Özür dilerim. Ispanağın saplarını. Onları da veriyorum. Doğramaya devam edeceğim. Buradaki renkliliği görmeniz için hemen şöyle karıştırayım. Evet, sebzelerimiz şu anda %80 piştiler. Karabiberini koydum, tuzunu özellikle baştan koyduk ki tuz yumuşatıyor sebzeleri ve lezzetlendiriyor. Karabiberini kırdım, pul biberini ilave ettim. Ispanaklar önce sert olan sapları, sonra yapraklar geldi. Şu an yumuşacık bir sebze bütünlemesi oldu. Sevgili seyircilerim bakın. Pamuk gibi adeta. Hemen sosunu hazırlayalım. Yumuşacık bir dokuya sahip. Evet, şimdi burada 2,5 su bardağı soğuk sütümüz var. Buranın üzerine 3 çorba kaşığı un koyuyorum. Eyvah, inşallah bu burada karışır. Birazcık da buranın sadece ihtiyacı olan tuzunu veriyorum. Tamam, sakin ol arkadaşlar. Olmadı. Başka bir kap getir. Deneme başarısız. Sütü ve unu şöyle güzelce çırpma teli ile karıştırıyoruz. Oraya dökerseniz topakçıklar olma ihtimali çok yüksek. Ondan dolayı gratenin şimdi burada sütlü unlu karışımını hazırlıyoruz. Burası canım benim. Hazır mısın? Evet, hazırdır. 2,5 su bardağı süt, 3 çorba kaşığı unumuz var. Şimdi sevgiyle buradaki sütlü unlu sosu direkt üzerine döküyorum. Evet, döktük. Hemen ocağın ateşinin ısısını yükseltiyorum. Şimdi bir karıştırıyorum. Süt, un ile burada bir kıvamlı graten oluyor. Bakın hemen şöyle hızlıca kaynar mısın canım rica etsem? Sevgiyle kaynamasını istiyorum şimdi. Ocağımızın ateşini yaktık çünkü ocağın performansı çok iyi. Kıymetli seyircilerim, hızlıca şimdi burayı hemen kaynatabilir. Kıvamını da göreceğiz. Biraz koyu olacak. Çünkü böyle dilimlenebilir bir pozisyonda olması gerekiyor. Sulu değil de. Şimdi sebzenin de aynı zamanda burada kendi suları var. Onları da buradaki un kıvamını bağlamış olacak. Burası hazır. Hemen fırın kabımı yağlıyorum. Zeminine yağ döküyorum. Burası kaynamak üzere. Üzerine kaşar peynirim hazır. Canım benim, ne durumdasın? Burası kaynasın. Fırın kabımı yağlamış olayım. Döküyoruz, yayıyoruz. Üzerine rende kaşar. Ver fırına. Beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir cam kap dolusu çıktı sebze gratenimiz. İsterseniz artı sebzeler de ilave edebilirsiniz. Sarımsak sevenler sarımsak da koyabilirler içerisine. Şimdi bu normalde 26 santime 40 santim çapında bir fırın cam kap kıymetli seyircilerim. Zemine baktığım zaman şöyle 1,5-2 santime yakın kalınlığı var. Gayet güzel, ideal. Porsiyon olarak da 16 porsiyon rahat rahat çıkar. Evet, 180 derece ısıtılmış fırına gönderiyorum. Kaşar fırının orta katın bir altında sevgiyle pişiyor. Kaşar peyniri kızarıyor. Kızardıktan sonra hemen çıkarıyor çünkü sebzeler pişti. Burada fırında bütünleşiyor. Kaşarı eriyor ve kızarıyor. Ondan sonra buyurun sofraya diyoruz. Kanalıma abone olup
Bana destek olursanız çok sevinirim. Sevgili seyircilerim, gratenimiz fırından çıkıyor. Çok güzel olmuş. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Öyle güzel kızarmış ki tam bizim istediğimiz kıvamda. Kıymetli seyircilerim, Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten insanın iştahını kabartıyor. Evet, şimdi bunun özelliği fırından çıktıktan sonra bir 10 dakika beklesin. Hemen kesmeyin. 10 dakika sonra kesip ondan sonra da servise hazır hale geliyor. İnşallah sizlere faydalı olmuşumdur sevgili seyircilerim. Sebzeyle hazırlanan, sağlıklı, lezzetli ve ekonomik olan bir tarif oldu. Yeni tariflerimde inşallah buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sofralarınız bereketli olsun. Allah'a emanet olun.